Merhaba sevgili oğlaklar, hoş geldiniz Aralık ayına. Aralık ayı sizlere bolluk, bereket ve neşesiyle gelsin. Hemen bakalım Aralık ayının girişinde özellikle bu ay rutinleriniz değişiyor. Geçmiş konularla ilgili şifalandıran bir Aralık ayına girdiniz. Ay başında Koç burcuyla açılacak, Ay Koç burcunda açılacak ve sizin için tabii ki ev işleriniz, ev ortamınız, evinizde ailenizdeki kişiler, başkalarıyla ilgili o geçmiş konular, mevzular, bunlarla ilgili giriş yaptığınız bir süredesiniz ve bir miktar aslında Aralık ayına yorgun başlıyorsunuz sanki oğlaklar, sevgili oğlaklar. Bütün yıl çok çalıştınız, azimle işlerinizi derlediniz, toparladınız. Belki terfi, para kazanma, buralarda bir mücadele vermiş olabilirsiniz ve artık dinlenme ihtiyacınızın arttığı bir Aralık ayı sizlerle beraber ve bu anlamda bedeninizi biraz desteklemek önemli olacak Aralık ayının girişinde. Özellikle bu 6-12 aksınıza yerleşen gezegen kombinasyonlarından dolayı bedeninizde halsizlik, işte D vitamini almak, bağışıklığınızı yükseltmek, yine ateşli hastalıklar, salgın hastalıklar, bunlara karşı kendinizi korumanızın önemli olabileceği bir aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ay bedeninizi desteklemek, işte meditasyon, dua, şifa çalışmaları, yoga, biraz böyle iç sesinize yönelmek size iyi gelecek. Biraz dinlenmek, biraz iç sesinize yönelmekten değerlendirmeler de yaptığınız bir ay ve rutinleriniz değişiyor olacak zaten. Ayın hemen sonunda sağlık konuları, burada şifalanma, arındırma, yenilenme dönemine girdiniz sevgili oğlaklar. Hayırlı olsun. Ve 2 Aralık Venüs Yay burcunda olacak ve Plüton'la beraber burada güzel bir 60'lık yapacak. Sizin 12. evinize yerleşmiş bir Venüs görüyoruz. Özellikle para konuları ile ilgili bir bekleme hali, bir sürünceme hali. Yine yurt dışı konularınız olabilir. Yurt dışı konularıyla görüşmeler, konuşmalar, burada güçlü kalıcı etkiler içinde bekleseniz dahi bu arka planda kalan konuların şekillenmeye başladığı bir süredesiniz. Özellikle ikili ilişkilerde biraz böyle bir bekleme hali, sürüncemede kalma hali, istediğiniz gibi gelişmeme hali. Zaten Jüpiter biliyorsunuz ikili ilişkiler evinizde size hala destek sağlamaya devam ediyor sevgili oğlaklar. Ancak sanki böyle bir durağanlık dönemi içinde, bir değişimden önce hareketi, o sabitleme süreci içinde hareket edecek. Burada düşünceleriniz, gelecekle ilgili hedefleriniz, para konularınız sanki şekillenmeden önce orada kapalı alanda yeniden şekillendirdiğiniz bir süreç. Yine ikili ilişkilerle ilgili bu geçmiş sevgililer, geçmiş aşklar, bunları değerlendirdiğiniz, yine para likit akışıyla ilgili bu girişin hazırlık aşamasında size henüz ulaşmadan güçlü bağlarınızı yenilediğiniz bir sürece işaret ediyor. Kendi sevdiğiniz kişilerle yapmak istediklerinizi adeta yeniden şekillendirdiğiniz bir Aralık ayı girişi içindesiniz sevgili oğlaklar. Ve 5 Aralık İkizler Dolunayı. Değişen planlar, parlayan fikirler. Siz sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar için İkizler Dolunayı tam 6. evinize yerleşiyor. Burada rutinleriniz, günlük işleriniz, alt üst çalışanlarınız, bir yoğunluk içindesiniz adeta. Tüm yaşamın sorumlulukları, işte yapmış olduğunuz işler, alt üst çalışanlarınız, iş arkadaşlarınız, ev ve iş ortamlarınız içerisinde çok yoğun konuşmalar, kişilerle görüşmeler, iş arkadaşlarınız olabilir, geçmişten kişiler olabilir. Bunlarla ilgili plan programlar yaptığınız, yan yana geldiğiniz bir süreç. Tabii ki duygusal anlamda ikizler dolunayı biraz huzursuz ve gergin bir dolunay olacak sizler için 6. eve yerleşmesinden dolayı. Yapmak istediğiniz planlar değişebilir sevgili oğlaklar. Bir yolculuk, bir tatil planı, bir yurt dışı programı planı, bunlarla ilgili sanki orada bir revizelenmeler gerçekleşecek, bir değişimler söz konusu. Yine bu geçmişle ilgili sizinle ilgili konuşmuş kişilerin gündemleri ortaya çıkabilir. Bunlar arkadaşlarınız olabilir, geçmiş arkadaşlarınızla konuşmaları olabilir. Geçmiş aşk hikayeleriyle ilgili bazı gündemler yeniden ortaya çıkabilir. Burada düşünceleriniz, karar vermekle ilgili biraz böyle çelişkiler içinde olabilirsiniz. Ancak hem günlük işinizde hem ev ve iş ortamınızda
yeni konulara dahil olacaksınız sevgili oğlaklar. İşler böyle biraz daha hızlanmaya başlıyor burada ayın burada olmasıyla. Sosyal gruplarınız, iş arkadaşlarınız burada değişen gündemlerle size gelebilirler. O geçmişte sizin haberiniz olmayan haberlerle gelebilirler. Yine alt üst çalışanlar ofis ve iş eviniz, iş çevrenizle ilgili geçmiş konuşmalar, yanlış anlaşılmalar, kağıt evraklar varsa sıkışmış, onlarla ilgili hareketlenmeler yaratabilir. Yoğun bir dönemi işaret ediyor. Özellikle ikizler dolunayı. Yurt dışı işleriniz, yolculuklarınız, gelecek yıl planlamaları yaptığınız ve olumlu bir ikizler dolunayı olacak. Her şey değişiyor sanki adeta. Bu değişimde sizi biraz düşüncelere, biraz yeniden değerlendirmelere ve yeni yapılandırmalara doğru itiyor olacak. Peki ikili ilişkilere bakalım. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bu ikizler dolunayı ikili ilişkilerde size bir izolasyon hali verdi. Biraz böyle kararları netleştirmede düşünceler içindesiniz. Çünkü yay stelyumu 12. evinizin içinde. Özellikle ikizler dolunayının Merkür yöneticisi 12. evinizin içinde. Bir değerlendirme hali içindesiniz. Biraz izolasyon, kararlarınızı şöyle bir düşündüğünüz bir süreçtesiniz. Tabii ki Güneş ay düğümleriyle de kare yapıyor. Bir zorluğundan bahsedeceğim size buranın. Birazcık böyle bazı şeyler sürüncemede kalır. Biraz böyle o kapalı alan çalışmalarınızı yoğunlaştırır. Yine ikili ilişkilerde kararsızlık enerjisi, bir çelişki enerjisi taşıyor. Bu çalışma ortamınız, ev ortamınız, belki burayı yenilemek, yurt dışı konularınız, bunlardan haber almak, burada bir çelişkili, kararsızlık, bir sürünceme hali yaratabilir. Lütfen burada zorluklara rağmen motivasyonunuzu yitirmemek, zorluklara rağmen o yeni değerlendirmeler, planlar, yeni anlaşmalar yapacağınız kişilerle ilgili konular hareket ediyor olacak. Bunu lütfen unutmayın. Şu anda Jüpiter retro yapıyor. Buradaki son revizelerini tamamlıyor. Bu da iyi bir şey. Çünkü burada sizin geçmişte sizin işinize yaramayan, sizi verim sağlamayan konuları aslında bekleterek, arındırarak, temizleyerek ilerlediğini gösteriyor. Bu hem iş hem ilişkiler adında, iş arkadaşları adına, perde arkasındaki konuşmalar, görüşmeler, bunların çok yoğun olduğunu gösteriyor. Belki bir terfi yapacaksınız. Bu terfi ile ilgili hala o arkada konuşulan konuların devam ettiği, revizelendiği ve sizin belki bir kararınız var. Yaşamınızı değiştirmek, evinizi değiştirmek. Bu kararda hala buradaki ufak revizelerin devam ettiğini gösteriyor. Burada kişilerle çatışabilir, anlaşmayabilir, sürüncemede kalabilir gibi ikizler dolunayının gölge yanları var. Lütfen motivasyonunuzu yitirmeyin. Burada finansal anlamda özellikle uzun vadede yapacağınız planlarla ilgili çok verimli bir sürece geçiyor olacaksınız. Bu süreç aslında değişimden önce minik minik değişimleri yapmaya başladınız ve orada minik değişimleri karar verdiğiniz bir sürede olacaksınız. Zaten para konularına bakalım. Birikim yapmak, birikimlerinizi değerlendirmek, finansal anlamda, parasal anlamda harcamalarınızın arttığı bir süreç. Bir yılbaşı sonu kapanışı, harcamalar, hesapta olmayan harcamalar, krediler, borçlar, bunlarla ilgili bir yoğunluk var. Tabii ki yıl sonu hesaplarınızı değerlendirdiğiniz, alacak vereceklerinizi hesapladığınız, bu süre içinde paranızı güvenli yatırım kaynaklarınıza yönlendirdiğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu kaynaklarla ilgili, yabancı yurt dışı kaynakları ile ilgili daha olumlu çalıştığını söyleyebilirim ama yatırım tavsiyesi asla değil. Bu anlamda gezegen kombinasyonları size destekliyor olacak. Yabancı yatırımlar, paranızı beklemeye almak, güvenceye almak, tutumlu olmak, biriktirmek konusunda verimli bir süreç. Sağlık konularına baktığımızda ay ikizler 6. evinize yerleşmesiyle özellikle üst solunum yollarına lütfen çok dikkat. Burada özellikle enfeksiyonel durumlar, salgın hastalıklar, solunum yollarıyla ilgili hastalıklara çok açık bir süreçte olacaksınız. Bedeniniz özellikle demiştik ayın başında da uykusuzluk, işte çok düşünmek, yeme içme düzenlerinin değişmesi. Burada lütfen bedeninize, bağışıklığınızı güçlendirin. Uyku ve dinlenme, kişisel bakımınız burada çok önemli olacak. İkizler dolunayının mesajı. Buraları desteklediğiniz sürece hiçbir problem yok. Güzel bir dolunay olmasını diliyorum sevgili oğlaklar. Ve 6-7 Aralık
Merkür hem Jüpiter'le hem de Satürn'le çok güzel açılara geçiyor olacak. 6-7 Aralık süreci oldukça verimli. İkili ilişkiler iş anlamında kalıcı, özel, güzel bağlar, şifalandırıcı, olumlu bağlar içinde olacaksınız. Geçmiş kırıklıkları onardığınız, iş konusunda özellikle olumlu, verimli bir süreç. Burada herhangi bir fikri, herhangi bir işi geliştirmek, herhangi bir işle ilgili haber almak, olumlu bir şekilde değerlendirmek, konuşmak anlamında 6-7 özellikle 7 Aralık çok güzel olacak. Ay ve Jüpiter burada belki çözülmemiş bir konuları size getirebilir. İkili ilişkiler anlamında da güzel olumlu haberler içerisinde olabileceğinizi gösteriyor. Ve 10 Aralık 9 ve 10 Aralık civarı Mars Satürn'le beraber karelenmeye başlıyor. Bu keyifsiz bir süreç. Satürn biliyorsunuz sizin yönetici gezegeniniz ve artık balıktaydı uzun süredir. Ve artık orada tamamlanma enerjisiyle Koç'a doğru önümüzdeki yıl hareket edecek sevgili oğlaklar. Bu 3. evinizde ilerliyordu. Mars da tabii ki 12. evde. Bu geçmiş konular, mevzular, geçmiş düşmanlıklar, anlaşamadığınız kişiler, bunlarla ilgili bir sıkışıklık var. Burada bir belge, kağıt, evrak, işinizi tamamlayamamak, istediğiniz gibi çıkış yapamamak, burada sizi zorlayan bir enerjiye geçiş yapıyor olacaksınız. Biraz geçmişle ilgili olumsuz, blokajlı halleri yeniden getirebilirim der. Burada Satürn sizin önemli gezegeniniz, bilgi, öğretmen, hayat sınavlarını bize getiren yer diyoruz. Yine burada tabii ki Satürn artık kuzey ay düğümü ile balıkla ilerliyor. Burada aşina olduğunuz duygular, yakın çevrenizle bağ kuramamak, yakın çevrenizden yeterli destekleri alamamak, yalnız hissetmek, bu mücadeleyi tek başınıza verdiğinizi hissetmek uzun süredir sizi yormuş olabilir. Duygusal anlamda öfkeli, sıkışmış hissedebilirsiniz. Ama lütfen planlarınızı, motivasyonlarınızı, değerlendirmelerinizi devam edin. Çünkü bu ilerleyen zamanda bu azim ve istikrar sizi ileri noktaya doğru taşıyacak. Buradaki Satürn ve Mars karesi aslında bitmiş, geçmiş duygularla ilgili son revizeleri tamamlayacak. Bu yurt dışı işleri olabilir, geçmiş aile konuları olabilir. Yine iş ticaretinizle ilgili sıkışıklık, tıkanmışlık durumu olabilir. Burada bir süre daha devam edecek. Demiştik ya, biraz duygusal anlamda can sıkıcı bir yer. Bu 9'undan itibaren biraz böyle bir hallere giriyor. Evet sevgili oğlaklar, ve 10 Aralık'ta Neptün'de Balık burcunda ileri hareketine hazırlanıyor olacak. Satürn'le beraber biliyorsunuz 3. evinizdeydi. Artık ikisi de ileri harekete geçiyor. Sizin için Neptün burada yakın arkadaşlarınız, işiniz, ticaretiniz, yolculuklarınızla ilgili o blokajlı noktaları kaldırmaya başlayacak. Hayal ettiğiniz konuları, buradaki illüzyonu, artık yeni bir takım kişilerle tanışmanız, yeni bir takım bağlara doğru yol almanızı sağlayan noktalara ilerleyecek Neptün. Ve Neptün buradaki illüzyonu Satürn'le beraber kaldırarak daha kalıcı değerler, zorluklara rağmen bu dönemde pek çok konuyu çözümlediğiniz, yeni üretkenlik sürecine, yeni düşüncelere, yeni sınırlar belirleyerek ilerlediğiniz bir dönemde olacaksınız. Çünkü Neptün sizlere artık diyecek ki geçmiş geçmişte kaldı, yeni şeyler söylemek lazım azizim diyor ve yeni bir sürece geçiyorsunuz. Bu süreçte yakın çevrenizde destek alamadığınız konular, duygusal olarak sıkıştığınız konular, iş konusunda sıkıştığınız konular burada Satürn'le beraber artık yıl sonunda tamamlanıyor olacak, kapanıyor olacak ve ileriki zamanlar için değişimlere doğru yol alacaksınız. Bu tabii ki Koça geçecek artık, biliyorsunuz ev, aile, taşınma, gayrimenkul, mülkler farklı bir dünyaya doğru geçmeden önceki son revizelerini tamamlıyor olacak sevgili oğlaklar. Ve 11 Aralık Merkür burada kritik derecelerde yaya geçmeden önce Uranüs'te bir karşıtlık yaparak geçecek. Merkür biliyorsunuz Akrep burcunda 11. evdeydi. Sizin sosyal hayatınız, iş arkadaşlarınız, gruplarınız, hedeflerinizle ilgili Akrep burcunda orayı derinleştiriyordu. Konuları daha geniş, daha derin perspektiften kişilerle, bağlarla yan yana getirmeye çalışıyordu. Ve tam çıkarken Yay burcuna 12. evinize geçmeden burada önemli kritik bir bilgi, önemli kritik bir haber, kişilerle ilgili bir takım geçmiş aşk hikayeleri, mevzular, sosyal gruplarınız, iş gruplarınızla ilgili bazı haberleri birdenbire gündeminize getirebilir. Tabii bazı oğlaklar için bu haberler gerçekten bazı neticelerin de sonuçlanmasıyla ilgili çalışabilir. Olumlu sürprizli haberler olsun diyelim. Fakat bu günler karar almak için uygun günler değil. Merkür bu sürede Uranüs'le beklenmedik etkilerle, beklenmedik konuşmalar, beklenmedik tepkilerle karşıya çıkabileceğini gösteriyor. Yani karşınıza bu şekilde çıkabileceğini gösteriyor. Ve 12 Aralık'ta Merkür artık
Yay burcuna yerleşecek. Tam 12. evinizin içine girecek. 12 12 12 tabii ki 12 enerjisi diyen kişiler var. Tam 12. evde o geçmiş düşünceler, size gelen konular, yeniden değerlendirme sürecine alacağınız bir noktada çalışıyor olacak Merkür. Biraz da o kağıt, evrak işleriniz, biraz arkanızı döndüğünüz evde yavaşlayabilir. Biraz düşünme sürecine girebilir. Yine yurt dışı ile ilgili evraklarınız, kapalı alan çalışmalarınız, bunlarla ilgili de çalışabilir. İkili ilişkilerle ilgili, geçmiş konularla ilgili, kağıt, evrak işlerinizle ilgili bazı yeni değerlendirmeler içinde olacaksınız. Kimi oğlaklar için burada yıl sonu düzenlemeleri, yıl sonu içerisinde bazı bir takım minör oynamalar yapabilir. Yani bir şey düşünüyorsunuzdur ama orada değişiklik yapma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz ki bu haber Uranüs'le beraber gelecek. Yani önceki haftasında geçmiş haber, beklediğiniz bir haberle beraber ortaya çıkan bir gelişmeden bahsediyor Merkür ve Uranüs'ün buradaki durumu. Yani bir evrak bekliyorsunuzdur, o evrak hızlanabilir. O evrak düşündüğünüz gibi gelişmeyebilir. Çünkü bu Uranüs anilikler ve sıra dışılıklar gezegeni. Sürprizi de gelebilir. Tabii ki burada harita konumunuz önemli. Burada beklediğiniz bir süreci uzatabilir. Şok edici bir şekilde karşınıza çıkmanızına da neden olabilir. Hayırlısı olsun, tabii ki güzel bir şekilde gelsin. Ben güzel olacağı yönünde düşünüyorum. Çünkü uzun süredir burada bir çalışmanız vardı. Artık buralar neticelenme, o neticelenme süresinde hani havlanma derler ya, tamamlanmıştır, karar verilmiştir, bitme sürecindedir. Artık o el sıkışılır ve halledilir. Umarım bu anlamda güzel bir terfi, başarı ve haber size getiriyor olur. Ve 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Yani sizin burcunuza, Oğlak Burcu'na geçiyor. Birinci evinizde çok güzel, sizin çalışmalarınızı, azminizi, istikrarınızı, kararlı bir şekilde düşüncelerinizin üzerine gitme enerjinizi çok yükseltecek. İyi ki de böyle olacak. Karşılaştığınız kişilerle azimli, kararlı, çok iyi planlar yaptınız. Uzun vadede güzel, bereketli planlar yaptığınız bir süreçte olacaksınız. Fakat bu 17 Aralık tabii ki Güneş artık Satürn'e karelenmeye başlayacak ve bu sürede tabii Mars 1'de olduğu için lütfen sakarlıklara, işte baş bölgenize ani bir takım yaralanmalar, bu gibi şeyler de olabileceğini gösteriyor. Bu süreçte 15 Aralık, yani ayın ikinci yarısından itibaren burada biraz bedensel olarak dikkat etmekte fayda var. Baş ağrıları, bunlar gibi şeyler yaratabilir, uykusuzluk yaratabilir. Enerjinizi çok yükseltecek çünkü Mars. Ve 17 Aralık'ta Güneş Satürn karesi başlayacak. Güneş sizin 12. evinizde, yayda ilerliyordu. Yurt dışı konuları, kapalı alan çalışmaları, burada yıl sonu bayağı yoğunsunuz ve aslında dinlenme ihtiyacınız da ay başında fazlaydı. Şimdi Satürn'le karelenmeye başlayacak. Bu da iş ve yolculuklarınız, gündemleriniz, burada bir boğulma hali var adeta sevgili oğlaklar. Yani ayın sonunda artık hani dinlenmek istiyorum, kendime vakit ayırmak istiyorum diyorsunuz adeta, ama bir böyle tükenmişlik sendromu gibi, o kış girişi gibi. Lütfen buna dikkat. Bazı dilekleriniz, çevrenizdeki kişiler, kardeşiniz, arkadaşlarınız burada biraz sizi sıkıştıran, zorlayan, sıkışmış, baskı altında hissedebileceğiniz durumlar oluşabilir. Lütfen bu duygulara kapılmayın. Mars birinci evde, işte tabii ki burada öfke, agresif etkiler, huzursuz etkiler, belki bir bekleme süreci hali sizi yoruyor. Duygularınızı karamsar, çekimser, karşı tarafla fikirlerinizi anlatırken o değişimi hani karşılamak, kontrolle ilgili bir takım durumlarda çelişkiler yaşatabilir. Bu tabii ki öfke, karamsarlık, bu gibi noktalara çekebilir. Buraya lütfen dikkat. Burada uyumanız, dinlenmeniz, ki bedeninize iyi bir şekilde yaklaşmak önemli. Bu şekilde psikolojik olarak da dengede kalmanızı sağlayacak. Satürn sizi hedefler konusunda, yapacağınız yolculuklar, işler konusunda bekleterek sabrınızı sınayabilir. Burada bir noktada bazı revizelerin gerçekleştirilmesi için gezegen kombinasyonları hareket ediyor. Güneş 12. evde, geçmiş arka plandaki konuşmaların hala devam ettiğini, burada bazı değişen durumlara karşı patronunuz, işte aile içindeki kişiler, yolculuklarınız, bunlarla ilgili bir sıkışmışlık hali verebilir. O yüzden bu 15'inden sonra Mars Satürn karelenmeleri başlıyor olacak. Bu döneme lütfen dikkat sevgili oğlaklar. Uzun vadedeki çalışmalar size başarı getirecek. Lütfen unutmayın. Kaygıya, endişeye mahal yok. Devam edeceğiz sevgili oğlaklar. Ve 20 Aralık
Yay yeni ayı 28 derecede gerçekleşiyor. Kararlılıkla kara günlerin üstesinden gelme yeni ayı olacak. Sizin için, siz sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar için tam 12. evinize yerleşiyor. Yoğun bir yay stelyumu görüyoruz. İzolasyon yaratabilir, kendi halinize çekilme, yalnız kalma, kararlarınızı değerlendirme sürecinde olacağınızı işaret ediyor. Yurt dışı işlere, kapalı alanlar, yolculuklar, planlar, programlar, yıl sonu kapanması yapıyorsunuz adeta sevgili oğlaklar. Biraz içsel yönden hani pek çok konunun değişmesi, yeniden gözlemlemeye almak istediğiniz bir dönemdesiniz adeta. Kalabalıklar içinden uzak kalmak, biraz o kalabalıkların içinden sıyrılıp kendi alanınızda, kendi fikirlerinizle o yapmak istediklerinizi önümüzdeki yıl için planlamak önemini arttıracak. İyi ki de öyle yapıyorsunuz. Pek çok konu değişiyor sevgili oğlaklar. Evet, haklısınız. Para konuları, burada parayı düzenlemek, paradan verim sağlamak, elinize bir miktar para geçebilir. Yay yeni ayı motivasyonu çok yüksek bir yeni ay ve sizde 12'de çalışacak. Tabii ki burada meditasyon, dua, yoga çalışmaları, arındırma, yeni konulara geçmeden önce pek çok konuyu arındırma ve temizleme anlamında çok iyi çalışacak bir yay yeni ayı. Burada tabii ki önümüzde gelecek yılla ilgili önemli haberler getirecek ama 12. evde bundan önce burayı toparlamak, işte buradaki pek çok konuyu yeniden değerlendirme sürecinde olacağınızı gösteriyor. Tabii ki evdeki, ailedeki kadınlar, kadın figürler, arkadaşlarınız, yakın dostlarınız, geçmişteki konuşmalar, bunlarla ilgili o perde arkasındaki olayların hepsi çok artıyor olacak ve siz de adeta kenara çekilip düşünüp irdeleyip onları düzenlediğiniz bir süreçte olacaksınız. Bazı oğlaklar ve yükselen oğlaklar için yurt dışı işleri, yakın çevre, burada oluşacak gelişmeleri değerlendirme, kağıt evrak işleri, yeni yolculuklar planlama bu süreçte olacaklarını gösteriyor. Parasal anlamda elinizdeki parayı yeniden değerlendirme yapacağınız bir süreçte olacaksınız. Çünkü Jüpiter hala retro sürecinde, elinize bir miktar para geçebilir. O parayı değerlendirmekle ilgili düşünceleriniz var. Tabii bu süreçte harcamalar, yıl sonu kapanmaları, paranızı tekrar değerlendirme, burada kar ve zarar işlerini tamamladığınız, bütçe hesaplarını yaptığınız bir süreci işaret ediyor. Ve yeni ay tabii ki Satürn ve Neptün'le gölgeleniyor. Evet, o yayın enerjisi çok güzel. Yayın enerjisi motivasyon, iyimserlik, güzellik kazandırıyor ama Satürn ve Neptün diyor ki kalıcı ve gerçekçi olan da olmalıyım. Bu yüzden daha kalıcı değerler yapmak için değerlendirme yapmalıyım diyorsunuz. Biraz böyle karamsar, bitkin, yorgun bir ruh haliniz var gibi. Bardağın lütfen boş tarafına odaklanmayın sevgili oğlaklar. Bardağın dolu tarafına odaklanmaya çalışın. Dinlenme, motivasyonunuzu arttırmaya bakın. Çünkü ileriki dönemde oldukça çalışacağınız bir süreçte olacaksınız. Her şey yenileniyor olacak. Ve tabii ki Merkür ay düğümleriyle kare yapıyor. Burada sizi zorlayacak durumlar, gelecekle ilgili planlarda aksamalar, işte gecikmeler, sürtüşmeler, planların bazı aksaklıklara uğraması sizi tabii burada bitkin bir hale sokabilir. Ama lütfen unutmayın, buradaki hareket, buradaki değişim bazı noktaları tamamlamak adına, revizelemek adına hareket ediyor. Sizin halinizde olmayan zaten olmasın açıkçası sevgili oğlaklar. Bu ay düğümleri gelecekle ilgili, ikili ilişkilerle ilgili tüm konuları arındırmaya başlayacak sizler için tam 12. evde. Çünkü yeni aylar tohum atma zamanları, biliyorsunuz. Tohumlar kara bir toprağın içine atılıyor. O kara toprak içinde verimli hale getirmek ve buradaki değişimleri tamamlamak adına aslında sizler için çalışıyor olacak. En derinlerde hem duygusal anlamda hem yaşantınızdaki kişilerle ilgili bir yenilenme sürecini başlatacak bu yeni ay. O yüzden bugünü lütfen not alın. Yeni yıla geçmeden önceki son yeni ayımız olacak. O yüzden çok değerli. Burada motivasyonla, uzun vadede yaptığınız planlarla geleceğe daha sağlam, kalıcı adımlar atabileceğinizi de işaret ediyor. Çünkü Jüpiter aslında bu yeni ayın almüteni ve aynı zamanda yöneticisi, ikili ilişkilerde sizi yeni bir döneme doğru geçirmeden evvel bu son değişikliklerde, bu son çelişkilerle sizi adeta sınıyor olacak. Güzellikleriyle gelsin. Mars'a dikkat demiştik. Çok böyle fevri çıkışlar, o uzun süredir içinizde bastırdığınız beklemekle ilgili, sabırla, azimle ilgili zorlayabilir. Buradaki ilişkilerde yine karmik kadersel dediğimiz konuşmalar gündeme gelebilir.
olmayabilir. Burada olabildiğince sabır ve azminizi lütfen yitirmeyin. O tohumları azim ve sabırla uzun vadede size çok güzel bolluk bereket getireceğini gösteren bir yeni ay. O tohumları güzel güzel toprağımıza ekelim ve yeni sayfalara hazırlanalım sevgili oğlaklar. Ve sağlık konularına baktığımızda geçmiş rahatsızlıklar. Evet, burada Yay burcundaki stelyum 12. evde özellikle geçmiş rahatsızlıklar, ateşli hastalıklar, enfeksiyonel durumlar, işte kalp ve kalp sağlığı, bedeninizdeki o halsizliği, yorgunluğu atabilmek için lütfen bedeninizi dinlendirin. Uyku ve beslenmeye çok dikkat bu yay yeni ayında. Sanki salgın hastalıklarla ilgili bir sınav vereceğiz ve sizin için de 12. evde ateşli hastalıklara yıl sonunda lütfen çok çok dikkat sevgili oğlaklar. Güzel bir yeni ay diliyorum. Ve 21 Aralık Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin burcunuza geçiyor. Güneş artık kış döngüsüne geçti. Evet, artık 21 Aralık'la itibaren kış döngümüz başlıyor olacak. Geceler uzuyor yavaş yavaş ve yoğun bir sizin için birinci ev geçişi. Çok güzel. Artık fikirleriniz, farkındalıklarınız, yapmak istedikleriniz, liderliğiniz, görünüşünüz ön plana çıkacak. Bu yeni yaş gün dönümünüz size bolluk, bereket ve neşesiyle gelsin. Oğlaklar gerçekten yeni bir başlangıca doğru geçiyor olacaklar. Hayat standartları, her şey değişmeye başlıyor. Daha kalıcı, verimli bir döneme geçiyor olacaksınız sevgili oğlaklar. Ve 24 Aralık'ta Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor. Sevgili oğlaklar, birinci evde stelyonunuz gerçekleşmeye başlıyor. Güzellik, bakım, kişisel bakım, bunlar için Venüs sizleri destekliyor olacak. Bu sürede ay sonuna doğru, yılbaşına da gelmeden deneyebileceğiniz tarihler. Tabii ki fazla riske kaçmadan. Yine parasal anlamda güzel, elinize likit artışı, yani paranız, cüzdanınızdaki para artışında güzel gelişmeler olabilir. Öte yandan tabii ki burada Satürn yönetici gezegeniniz hala gölgelemeye devam edecek. Daha kalıcı bir süreçte sizi orada hani daha realitede, somut değerlerle ilgili sizi orada sıkıştırabilir. Birazcık düşüncelerde karamsarlık, işte para konularında, işte harcama konularında, yakın çevreyle ilgili. Burada bilgece, sabırla inşa ettiğiniz her konuda sizi destekliyor olacak. Ve tabii ki ikili ilişkilerde daha kalıcı, daha somut, bu değerlere doğru yöneliyorsunuz, yeniliyorsunuz sevgili oğlaklar. Ve 30 Aralık'ta Mars artık ay düğümleriyle olumlu bir noktaya geçecek. Yeni plan programları daha verimli, daha olumlu, akıcı bir noktada. Karmik ve kadersel dediğimiz kişilerle karşılaşma olasılığınız çok yüksek bu sürede. Bu kişileri size getirebilir, konuşmaları getirebilir, geçmişten bir takım çalışmaları getirebilir, akademik veya eğitim hayatınızda değişiklikler. Bunlarla ilgili yeni gündemlere doğru yol aldığınız bir süreçte olacaksınız. Ve yılbaşının gününde Merkür Satürn'e kare yapacak. Evet, bu yılbaşının gününde geçmiş bir mevzuyla ilgili bir konu ortaya çıkabilir. Burada aynı zamanda yurt dışı işleri, evraklar bir sürüncemeye geçebilir. Evet, onaylanacak belki ama sanki yıl sonu arası, yıl sonu Christmas mı diyeyim, o süreçten dolayı o evraklarla ilgili bir sıkışma olabilir. O konular, görüşmeler, konuşmalar biraz o sürede blokajlı, engellenmiş bir yere geçecek. Adeta hani orada bir süre beklemede kalmakta fayda var. Kararsız kaldığınız konularda etkin eyleme geçmek için aslında ocağın daha sonra ilerleyen dönemlerini değerlendirmekte fayda var sevgili oğlaklar. Azimle, kararlılıkla bu değişimlerden güzel bir süre içerisinde çıkacağınız gösteren bir Aralık ayında olacaksınız. Minör değişimleri güzelle, kararlılıkla, azimle başa çıkabileceğiniz güzel bir ay olacak. Sevgili oğlaklar, yeni yıl olumlamanız geliyor. Dilerseniz bunu beraber yapabiliriz. Dilerseniz de kendi içinizden söyleyebilirsiniz. Yeni yıl için olumlamanız. Ben kararlılıkla yükseliyorum. Yaşadığım her zorluk beni olgunlaştırıyor. Sabrım ve emeğimle dağ gibi güçlü duruyorum. Artık geçmişin ağırlıklarını geride bırakıyor, kendi içsel huzuruma doğru emin adımlarla yürüyorum. Her gecikme beni en doğru zamana hazırlayan bir lütuftur. İç sesime güveniyorum. Sezgilerim bana doğru yolu gösteriyor. Evrenin zamanı benimle uyum içinde. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor ve gelişiyor. Ben oğlağım, azimle, kararlılıkla, sabırla, kökleri derin bir dağ gibiyim. Her adımım kalıcı temeller yaratıyor.
Yeni yılın ışığında içsel gücümle yeniden doğuyorum. Sizlere bolluk, bereket, güzellik getirsin sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sevgi ve selamlarımla.